Teknolojiyle aran iyi midir? Yani o yazılımla aran iyi miydi şimdiye kadar? Şükrü'nün de anlattığı gibi yani her oynadığımız karakterden bir şekilde ilham alıp Evet. beslenmeye çalışıyorum. Ben de Sinan'la birlikte biraz daha teknolojiye dahil. Zamanın bir hakikat arayışı olduğunu da düşünüyor musunuz? İnsan her zaman geçmişinden izler taşır yani. Bir bağlantı kurmak ister. İzleyenler olur. Yani size böyle Ne geçmiş sürprizler olması yaşatacaksın merak ediyorum. adı üstünde sürpriz. Çok bunları açıklayamayacağım ama sizin yani baştan böyle bir şey hissediyor olmanız benim zaten yapmak istediğim bir şey. O yüzden teşekkür ederim. Güzeldi, oynaması çok güzeldi. Üf çok güzeldi hatta gerçekten. Şu 10. bölümdeki sahneleri düşündüm de çok keyifliydi yani. Beni oynarken de ilk başta çok zorlayan bir şeydi. Yani alışmam biraz zaman almıştı. Sinan neler yaşatacaksın? Bela biraz başına örülüyor adamın. Yani adam kendini beladan kurtaramıyor. Kurtaramıyor. Problem bu yani. Her sahnede bir kırılma noktası belirliyor. Mutlaka her sahnede var o. Yani başladığı ve bittiği şekil aynı olmamalı. Ha, eskiden bir kural vardı, yönetmen ne derse o gibi bir hikaye vardı ama bence bu artık çalışmıyor. Ya da başrolü ne isterse onu yapar da çok değil. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Evet bugün kendi dilimde harika bir röportaj yapacağım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok sevdiğim yeni de 2. sezonu yayınlanmış. Zamanın Kapıları yeni yayına girdi ve dolayısıyla da hepsi karşımda şimdi ve çok güzel de bir boğaz manzarası eşliğinde, yani boğazın da bize eşlik ettiği bir röportajla karşınızdayız. Zamanın kapılarını konuşacağız. Biraz zamanı konuşacağız. Dolayısıyla Esra Bilgiç, Birkan Sokullu, Şükrü Özyıldız, Elif Aksu ve Yunus Ozan Korkut bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun ikinci Teşekkür sezon. ederiz. Çok Sağ olun. Sağ olun. teşekkür ederiz. Esra senle başlayalım. Tamam. Başlayalım. Zamanın Kapıları senin için nasıl bir tecrübe diye sormak istiyorum. Çünkü şundan, Zamanın Kapıları böyle çok yani derinliği olan isim olarak bir kere zaten Zamanın Kapıları. Beni daha Tanpınar'a kadar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne kadar götürüyor. Ya. Pek çok şeyi sorgulatıyor. Bir kere sadece dizinin ismi bile. Ki bu 2 sezondur da zaten hem kendi kişilikleriniz içerisinde derinliklere giriyorsunuz. Kendi yani karakterler kendi kişisel yolculuklarına çıkıyorlar. Dizi tamamıyla zaten bir yolculuğu var. Dolayısıyla senin için nasıl bir yolculuktu? Tüm bunları düşünürsek hem Esra için hem karakterin için. Yani önce Esra için ona cevap vereyim. İnsanın sevdiği insanlarla çalışması çok farklı bir duyguymuş. Hem ekip arkadaşlarım hem oyuncu arkadaşlarım biz gerçekten keyifli çalışıyoruz. Ben işe gidiyor gibi değil, hani arkadaşlarımla güzel bir yere gidiyor gibi hissediyorum. Birkan'la uzun süredir zaten çalışıyoruz. Hocamla 2. sezonumuz. Onunla çalışmak zaten çok keyifli. Şükrü, Elif ve Ahmet karakteriyle Mehmet abi aramıza katıldı. Yani benim için, Esra için her şey çok keyifli geçiyor. Nevra için Zamanın Kapıları evet derin bir isim, derin bir dizi adı. Ben de sıkça düşünüyorum, söylediğiniz işte Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü falan da düşünmüştüm zamanında. Karakterlerin zaman içinde kendilerine yolculuklarını anlatıyoruz. Yüzleşmek istemedikleri bazı gerçeklerle yüzleşiyorlar. Yani gerçek hayatta bizim tecrübe ettiğimiz şeyler gibi, tabii çok daha farklısı ama insanın kendi içine olan yolculuğunu anlatıyoruz diyebilirim. O yüzden tabii ki çok keyifli. Senin de kendi içinde yolculuğa çıktığın anlar oldu mu karakterden yola çıkarak mesela? Tabii ki. Evet, sıkça oluyor. Herkesin mutlaka oluyordur. Çünkü karakter hani kişiden çok bağımsız oluşmayan, tabii ki alakası ve benzerliği olmak zorunda değil ama elbette o yolculuğu yaparken biz de eşlik ediyoruz onlara. O yüzden çok fazla şey öğreniyoruz. Ben Şükrü'ye hoş geldin demek istiyorum. Lütfen. 2. sezonla birlikte senin de bulduk. Zamanın Kapılarında görüyoruz. Senin yolculuğunu da merak ediyorum ki hani 2. sezona dahil olmak senin için belki biraz daha farklı bir yolculukta getirmiştir ya da gerektirmiştir. Bilmiyorum, neler söylersin? Ya normalde şimdi böyle ilk sezondan başlamayıp sonradan dahil olma durumları hep bir gerginlik yaratır aslında oyuncuda. Hani adapte olabilecek miyiz, olacak mı, olmayacak mı? Ama bu sefer hiç öyle bir şey olmadı. Çünkü yani zaten Esra ile çok uzun zamandır böyle beraber keşke oynasak diye konuştuğumuz bir süreçti. Yani Ozan zaten benim her zaman çalışmak istediğim bir yönetmendi. Keza Birkan. Yani o kadar güzel bir ekip vardı ki
ben çok mutlu oldum girdiğim için. Keza oynadığım karakter de benim için çok ters köşe olan bir roldü. Ve her zaman da böyle bir antagonist karakter oynamak istiyordum açıkçası. O karakterin de, şimdi biz normalde aslında baktığın zaman hani karakter her zaman bir empati kurmak, ona yaklaşmak durumundayız. Ve aslında bunu seyircinin gözünün önünde yapıyoruz. Ve yani bu biraz sizin için de aslında hani bir şey doğruysa mesela neye göre doğru, yanlışsa neye göre yanlış. Yani orada aslında doğruların ve yanlışların olmadığı, sadece o karakteri sizin savunduğunuz, haklı kıldığınız ve ondan bir şeyler öğrendiğiniz bir süreç oluyor. Şimdi baktığınız zaman benim karakter biraz zorlayıcı yönleri vardı ama empati açısından beni çok geliştirdi diyebilirim. Tabii her rol ayrı bir yolculuk ve ayrı bir taraf, oyuncunun farklı bir yönünü de geliştiriyor mu sence yani bu karakter başka bir şey, Şöyle, başka sizi karakter? insan olarak aslında geliştiriyor. Yani biz ne kadar ön yargılarımızdan kurtulduğumuz noktada daha özgür bir insan oluyoruz ya. Her farklı oynadığımız karakter de bizi hani o insan modeline dair biraz daha empatik ve onları biraz daha anlayabilir bir aslında yetiye getiriyor. Bu da bizi aslında daha yetkinlikli, daha özgür ve daha, nasıl diyeyim, barışçıl bir insan yapıyor. Bu da dolaylı olarak sizin zaten oyunculuğunuzdaki yani enstrümanınızı esneten ve sizi rahatlatan bir faktör oluyor. Evet. Tabii o ayrı bir serüven. Dediğin gibi farklı tarafları da tamamlıyor. Biz seyirci olarak da izledikçe tamamlanıyoruz. Tabii siz içinde olunca başka şekilde gelişiyor yolculuk. Buradan Birkan'a gelmek istiyorum. Uzun zaman oldu seninle de röportaj yapmayalı. Hani Evet. burada görüştüğümüze de ayrıca çok sevindim. Ben de öyle. Senin tabii ikinci sezonla devam ediyorsun Zamanın Kapılarına. Hikayede gittikçe heyecanlı bir hal alıyor. İkinci sezonun 1. bölümünü izledim sadece ama biraz önce söylediğim gibi acaba şimdi ne olacak diye. Şükrü'nün karakterinin nereye gideceğini çok merak ettiğim gibi hani sizin tarafta da daha nasıl karışacak olaylar diye merak ediyorum ama sana da aynı soruyu sorayım. Yani senin için nasıl bir serüven Zamanın Kapıları ve hani o zaman kavramını ya da o içsel yolculuğu senin de tarttığın tarafları oldu mu? Tabii yani 1. sezondan itibaren, ilk bölümden itibaren Sinan'ın ayakta durma çabası, kendi hayatını kurma arzusu, isteği, oldukça kötü geçmişi olan bir çocuğun kendi başına bir şekilde başarıya ulaşmak, mutluluğa, huzura ulaşma çabası ve sürekli bunun bir şekilde engellenmesi, işte geçmişin, zamanın kapılarının sürekli açılıp onun önüne çeşitli engeller çıkarması, tam aşkı bulduğu yerde güzel bir serüvene yolculuğa çıkacakken orada da enteresan bir tesadüfün kurbanı olmaları ve bir türlü ikisinin de başının beladan kurtulmaması ve bu konu üzerinde de yani bu yolculukta sürekli bundan kurtulma çabaları bence çok takdire şayan. Yani karakterlerin aslında motivasyonlarının güçlü olduğunu görüyoruz ilk sezondan itibaren. Yani bugün olmak istedikleri insan olma kararının geçmişteki engellere rağmen sürdürülebiliyor olması, bunun için çaba sarf ediyor olmaları oldukça ilham verici bir durum olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu işin bu tarafını çok seviyorum açıkçası. Diğer kısımları tabii ki çok hoş. Yani yapısı olarak dramatik yapısı, işte dinamikliği, söylediğiniz gibi her bölümün bir sonraki bölümü tekrar devamını izletme arzusu, merak unsuru, gizem, çok fazla unsur var işin içinde ve çok izlenesi kılıyor bu işi. Benim için de zaten dediğim gibi önce seyirci olarak baktığımda totalinde oldukça izlenesi bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da karakterlerin derinliklerine indiğinde çok ilham verici ve izlenesi, takip edilesi. Onların bu umut yolculuğunda hani başarıya ulaşma, kendi hayatlarında başarıya ulaşma yolculuklarını takip edilesi buluyorum. Bana da oldukça ilham veren kısımları oluyor tabii ki. Yani özellikle Sinan'ın tabii kendi oynadığım karakter özelinde çok ilham verici bir kısmı var yani. Tek başına bir çocuğun başına bunca şeyler gelmesine rağmen hala bugün bu yaşında kendi başına bir şeyleri başarmaya çalışması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve o yazılım dünyasında bu kadar ilgi çekici, özel bir karakter olması bence çok takdir edilesi bir durum. Bu da ilham verici buluyorum. Dediğim gibi başına ne gelirse gelsin bir şekilde güçlü kalıp çözmeye çalışan bir karakter, güçlü bir karakter. Tabii ki hatalarını görüyoruz. Bu sezon oldukça baskı altında başlıyor. Ve bunu Nevra'yı bu durumlardan, bu tehlikeden uzak tutmak adına hatalar da yapıyor maalesef. Ama günün sonunda dediğimiz gibi bu hatayı yapan karakterin bunu düzeltme çabasında insana dair çok fazla şey görüyoruz. O yüzden bence önemli.
teknolojiyle aran iyi midir? Yani o yazılımla aran iyi miydi şimdiye kadar? Yani şöyle söyleyeyim size, MacBook'un Herkes çok beyaz güldü. ilk çıkan versiyonu vardır ya böyle, o var bende ya. Söyleyeyim. Ya çok teknoloji, müzik sistemleriyle aram iyi açıkçası. Çok fazla teknoloji. Oyunculuk böyle bir şey. Yani işte Şükrü'nün de anlattığı gibi yani her oynadığımız karakterden bir şekilde ilham alıp Evet. beslenmeye çalışıyoruz. Ben de Sinan'la birlikte biraz daha teknolojiye dair biraz da ilgimi çekmeye başladı diyebilirim yani. Yoksa dediğim gibi yani çok iyi değil. Hayat bazen de ihtiyacın olan önüne getirir yani. Belki de hani böyle bir Evet, zamanda evet. önüne çıktı Ya karakter. evet, ama neyse ki sanat ekibimiz de inanılmaz başarılı bu durumda, oldukça yardımcı olduklarını söyleyebilirim yani. Bayağı kurtardılar beni ama keyifliydi, benim için de yeni bir tecrübe oldu. PlayStation aldım şimdi. Evet, o zaman evet, PlayStation, şu an evet PlayStation 5'i aldık. Kaç sene olmuş? 3 sene sonra. Öyle bir etkisi oldu sen. Evet. Bağlı kurdun. Neyse değişim başlamış. Başladı. Oyun konsoluyla. Oyun konsoluyla başladı. Ve Elif'e gelmek istiyorum tabii ki. Tabii herkese aynı soruyu soracağım, sana da soruyorum. Çünkü ben tüm bu anlattıklarınız bu arada çok doyurucu ve çok güzel de cevaplar alıyorum bir taraftan. O yüzden hani senin yolculuğunu da tabii ki merak ediyorum. Yani zamanın kapılarındaki yolculuk, hani içerisinde olmak, ekiple birlikte olmak. Başlayayım o zaman. Sena da yani benim karakterim de ikinci sezonda Evet. yeni giriyor diziye. Benim için çok heyecanlı bir süreç oldu. Bu benim ilk büyük işim olduğu için. Bütün set arkadaşlar, yani rol arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım hepsi bana inanılmaz yardım oldu, destek oldu. Herkes hep çok güler yüzlü karşıladı. Özellikle Ozan Hoca. Ozan Hocamı çok zorladığım anlar oldu ama asla pes etmedi. Yine çektik ve sonunda umarım güzel bir sonuca varmışızdır. Vardık. Benim için çok heyecan verici bir süreçti. Sena'ya yaklaşmak, o karakteri anlayabilmek, çözebilmek, benden çok farklı olduğu yönleri var. Kendimden çok uzak olan şeyler. Onları yapabilmek, onları kendimde bulup çıkarabilmek güzel bir yolculuktu. Evet. Ve hocam. Buyurun efendim. Sıra sizde. Her şeyi aslında hani karakterler kendi yolculuklarını ve hani dizinin içerisindeki yolculukları da anlattılar ama hani neticede kaptan sizsiniz burada, hoca sizsiniz. Siz nasıl tarif ediyorsunuz bu zamanın kapıları? Çünkü dediğim gibi zamanın kapıları deyince derinliği çok olan bir şey. Karakterlerin her birinin ayrı derinlikleri, dizinin tümünün getirdiği zaten anlattığı bir derdi var, bir yere varmaya çalışıyor. Biraz da çok derin değil mi, ağırlığı da fazla değil mi diye merak etmedim değil doğrusu. Bir de bir eserden tabii kitaptan da yola çıkıyorsunuz. Hani ona ne kadar bağlı kalınıyor ya da kalınmıyor. Hani ben buralarda sizin yolculuğunuz nasıldı? İkinci sezon biraz kitaptan çok daha bağımsız bir hikaye anlattık. Ya biz genel olarak karakterlerin zaaflarından yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman daha dramaturjisi doğru bir şey yapmış oluyorsunuz. Burada Serkan ve Serkan diyorum. Birkan. Demin Serkan başka bir şeyden kaldı. Sinan ve Nevra'nın motivasyonlarıyla hareket ediyoruz aslına bakarsanız. Ya genel olarak biz çok büyük bir yapım şirketiyle çalışıyoruz. Fatih Bey bize çok güzel bir alan bıraktı. Zira Suzan Hanım da öyle. Biz geçen seneden zaten çok iyi arkadaşlarız aslında bakarsanız. Normal hayatta da görüşüp birbirimizle yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. İşte başka şeyler için fikir alışverişi yapıyoruz. Sette de biz senaryonun biraz dışına da çıkıyoruz aslında bakarsanız çekerken. Çünkü bazı şeyler ekliyoruz, bazı şeyler değiştiriyoruz, çıkartıyoruz falan. Yine tabii senaryoya bağlı kalarak. Bu sene Ozanlar yazdı. Çok da güzel yazdılar. Yani şeyi de bir tık kırmaya çalışıyoruz aslında bakarsanız. Hem Şükrü'de hem Nevra'da hem Sinan'da. Biraz da humorumuz var bu sene. İlerleyen bölümler daha fazla göreceksiniz. Çünkü bu kadar da hayat bu kadar da ciddi bir şey de değil yani anların içerisinde. Hatta Nevra'yla Sinan arasında bayağı çok komik de şeyler yaşandı bu sene aslında bakarsanız. Yani genel değerlendirmeye çok keyifli bir setimiz vardı. Umarım yani 3-5 sezon daha olsa bizim çekmek isteyeceğim. İnanın her işte böyle olmuyor. Evet, evet. Yani burada konuşuyoruz ama dışarıda konuştuğumuzda da aynı şeyleri duyacaksınız. Yani ben her röportaj yaparken de onu hissediyorum yani mutlaka konuştuktan sonra devam eder ya da etmez. Sadece
reyting olarak ya da izlenme ile ilgili değil bence başarı zaten. Başarı önce setin arkasında, yani kameranın arkasında, sette başlıyor. Sonra kameraya da neyse o yansıyor ve öyle de gidiyor. O yüzden katılıyorum size yani. Genelde tahminleriniz doğru çıkıyor. Ya sette başrol oyuncuları setin ritmini çok belirler. Evet. O yüzden Birkan, Esra ve Şükrü'nün lead ettiği bir set çok keyifli oluyor. Yani biz gerçekten bir tane problem yaşadığımızı hatırlamıyorum Ne ya. güzel. Çok keyifli çünkü. Demek Evet. istediğim aslında Evet. oydu. Yani çalışmak evet çok güzel. Hepimiz çalışmayı seven insanlarız. Burada ama onun ötesinde bir şey var ya. Burada gerçekten sevdiğiniz insanlarla bir şey yapıyorsunuz orada. İşte projeye hizmet ediyorsunuz, iyi olmasını istiyorsunuz o günün, o sahnelerin. Ortak noktada buluşunca herkesin isteği aynı olunca aslında sanırım böyle bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Yani niyet önemli. Tabii ki. Her şeyin başı. Evet. Niyet önemli. Yani iyi niyetle geldiğiniz zaman, iyi bir enerjiyle gelince bence her şey tıkır tıkır akıyor. Tabii ki bir sürü aksilik de oluyordur neticede, yaşamın içinde, doğasında olan bir şey. Ama önemli olan niyet, onu nasıl hallettiğiniz. O enerjiniz zaten hepinizin gözlerinden çok iyi geçiyor inşallah. Yani uzun sezonlarınız daha olur tabii. Bir de neticede platform itibariyle EMA bölgesine hitap eden de bir dizi bir taraftan. Daha doğrusu dünyaya, sadece Türkiye'de değil, hani dünyanın farklı yerlerinde de izlenen bir dizi. O anlamda da başarılı bir dizi. Şunu da sormak istiyorum. Neticede hani sadece yani Türkçe konuşuyoruz ve buraya hitap eden bir dizi değil, evrensel bir hikaye anlatılıyor farklı coğrafyalardan ve hepinizin de farklı coğrafyalardan çok hayranı var. Hatta bizim YouTube kanalının da abonenin, yani 200 bine yaklaşan bir abone var kısa zamanda çok şükür, ama yarısı yabancı ve bunun hepsi Türk dizilerinin getirdiği bu güçle hani biz de bu platformu buraya taşıdık. Çok büyük bir güç var elinizde, çok büyük enerjiyle zaten bu işi yapıyorsunuz. Bu biraz şey getiriyor mu onu merak ediyorum. Daha fazla heyecan ya da daha fazla bir sorumluluk. Neticede sadece hani bulunduğumuz, ya çektiğimiz ülkede değil, tüm dünyaya da farklı coğrafyalara da hitap eden bir yapım neticede. Onun ayrı bir şeyi olur mu? Heyecanı, sorumluluğu. Ben size yönetmen olarak söyleyeyim, arkadaşlarım cevabı vardır ama ya böyle bazen şey derler, ya bu oyuncu da ya bırakmış kendini falan derler. Ben hiç buna denk gelmedim. Çünkü bunun sorumluluğu oyuncuda o kadar fazla ki, yani hep daha iyisini oynamak istiyor. Çünkü neyi temsil ettiğini çok farkında. O yüzden arkadaşlarım gerçekten çok işlerine saygılı insanlardı. Biz yani böyle hafiften karakterden çıksan, hafiften bir şey olsa bu hemen bir konu oluyordu ve biz bunu çözmek için uğraşıyorduk. O yüzden dediğinize çok katılıyorum. Yani oyuncular şeyi bırakmıyorlar. Onun sorumluluğunun çok farkındalar. Evet. Eklemek isteyen var mı? Evet, sorumluluk sahibiyiz. Zaten senin diyelim. Evet. Bu meslekte oldukça fazla uzun zaman geçirdik ve zaten herhangi bir işe başladığımızda oldukça büyük bir ciddiyetle başlıyoruz ama günün sonunda yaptığımız mesleğin beğeniye, ilgiye, izlenmeye dayalı olduğunu bilmek ve sonrasında aldığımız tepkilerin gittikçe büyümesi, çok daha fazla bahsettiğiniz gibi farklı kültürlere, farklı ülkelere ulaşması tabii ki daha fazla büyük bir motivasyonu sağlıyor. Hiç izlenmemesi nasıl motivasyon düşürücü bir şeyse, bu da oldukça fazla motivasyonu arttırıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten öyle, çünkü o farklı bir enerji de geliyor bir taraftan, hani farklı yerlerden. İzlerken de aklıma hep Tanpınar'ın ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında lafı çok döndü doğrusu. Sizin de hani vardır öyle kafanızda dönen şeyler, cümleler. O zaman da mesela saatleri ayarlama enstitüsünde de zaman böyle aynı çizgide ilerlemiyor. Hani farklı zamanlara gidiyoruz, geliyoruz. Sizde de öyle, yani farklı yerlerden kapılar açılıyor. Zamanın farklı kişisel olarak hikayelerinizde gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Ve ben ortak noktada buldum. Biraz da o gözle izledim doğrusu. Zamanın bir hakikat arayışı olduğunu da düşünüyor musunuz? Neticede burada bir hakikate varmaya çalışıyorsunuz ya. Özellikle ikinci sezonun ilk bölümünde bir şeyi araştırıyorsunuz o doğrultusunda.
Buna katılır mısınız? Aslında hani zaman biraz da belki hani bu dizide bir hakikate varıyoruz ama kendi kişisel yolculuğumuzda da ya da zaten sanatta, edebiyatta, şarkıda olur, bu resimde olur. Hep bir hakikate de doğru gideriz yani bu yani zaman kavramının etrafında soruyorum belki bunu ama bunda da öyle mi? Yani biz kişisel olarak da insan olarak da bir gerçeğin peşindeyiz. Bu kendi gerçekliğiniz de olabilir. Ama bu dizide de bir gerçeğin peşindesiniz. Yine karakterler de aynı yolculuğa çıkıyor. Ne dersiniz? Zaman biraz yani ya da insan böyle bir şey için mi sürekli mücadele ediyor? Yani bence geçmişle bağlantı kurmak herkes için çok önemli. İnsan her zaman geçmişinden izler taşır yani. Bir bağlantı kurmak ister. Bir sonraki adımı içinde işte geçmiş tecrübelerine bakar. Yani bence insanın bilmek gibi bir tutkusu var hayatta zaten. Bilmek istiyoruz biz. Kendi gerçekliğimizi, kendi hakikatimizi ararken geçmişle bağlantı kurarak ben Sinan'ın da hakikatini öğrenmeye çalışıyorum. Onun da geçmişini merak ediyorum. Çünkü biliyorum ki beni de bir yerde etkiliyor o. Ya zaman o kadar farklı bir kavram ki çok esnek. Çok geniş. İçinden hem yürüyorsunuz hem geriye dönüp bakıyorsunuz hem de bir de gelecek var henüz bilmediğiniz. İşte bunların hepsinin etrafında dönen bir hikaye bu. Ya benim için onun gerçekliği de beni mutlaka etkiliyor. Nasıl hayatta karşılaştığımız, denk geldiğimiz, temasta bulunduğumuz insanların gerçekliği bizi etkiliyorsa onun geçmişi de beni etkiliyor. Zamanda yolculuk evet yani. Bazen hani zamanda yolculuk mümkün müdür ama ben yolculuk ettiğimizi düşündüğüm zamanlarda çok olmadı değil yani. Yapıyoruz galiba biz bu yolculuğu diye. Evet, insan farkında olmadan Evet, da yapıyor. evet. Çok sanırım bu bizim içimize çok işlemiş bir şey ve farkında olmadan sürekli öğreniyoruz, sürekli yolculuk ediyoruz, kararlar veriyoruz. Aslında zamanın kapıları da bunun gibi bir şey. Ben en çok salgın döneminde bu zaman kavramını çok sorgulamıştım. Sonra salgından çıktıktan sonra şimdi artık geride bıraktık ve sizde de aynı şey oluyordur eminim ve hepimiz bunu konuşurken de buluyorum kendimizi. Zaman kavramını yitirdim ya da hani o 3 yıl önce miydi 5 yıl önce miydi yani oraya giren o salgın dönemi bence o izafiyetinin ne olduğunu da çok iyi anlattı bize. O kırılmayı da çok iyi anlattı. Hep sürekli öyle buluyorum. Ya ben işte bugün neydi falan derken ya da o 3 yıl önce miydi bir bakıyoruz 6 yıl olmuş. Yani o kırılmaları da çok yaşıyoruz diye düşünüyorum. Sizinle aynı fikirdeyiz. Kesinlikle. Onay bekliyormuş gibi oldu tabii bir taraftan. Peki zamanın kapıları kişisel olarak hani yolculuklarınız, hani kendi karakterleriniz orada canlandırdığınız çeşitli karakterler var ama Elif sen şey dedin ya hani ortak noktalarda buldum, ayrı noktalarda buldum. Senin karakterin yeni girdi, ikinci sezonla birlikte girdi diziye karakterde. Dolayısıyla hani o ortak noktalar neydi, ayrıldığın noktalar neydi? Yani Ya da seni şaşırtan yerleri oldu mu? ayrıldığımız noktalardan başlayabiliriz bence. Yani Sena gerçekten istediği şeyin peşinde ve karşı tarafı istediğini rahat rahat gösterebilen bir kişi. Elif, yani ben kendim asla yapamayacağım şeyler. Ben hep karşıdan bir şey beklerken Sena gerçekten açık açık gösterebiliyor ve beni oynarken de ilk başta çok zorlayan bir şeydi. Yani alışmam biraz zaman almıştı. Evet. Şükrü senin karakterinde ben böyle bir şey bekliyorum. Şimdi o ilk bölümde İlk spoiler bölümden mı oluyor? bekliyorsunuz. Yok çok güzel. Şöyle tamam çok iyi görünüyor ama falan. Şimdi bir de orada Altından neler çıkacak bir acaba? şey çıkacak kesin. Çünkü hatta yok ya burada bir şey var falan dediğim birçok nokta var. Şimdi onları söylemeyeyim tabii de yani izleyenler olur. Ya size böyle Ne geçmiş olması... sürprizler yaşatacaksın merak Şimdi ediyorum. adı üstünde sürpriz. Çok bunları açıklayamayacağım ama sizin yani baştan böyle bir şey hissediyor olmanız benim zaten yapmak istediğim bir şey. O yüzden teşekkür ederim. Bunu da size geçmiş olması beni çok mutlu etti açıkçası. Sürpriz. Yani gerçekten sürpriz. Ama yani çok zengin bir karakter oldu benim için oynaması. Keza Ozan Hocam siz de yani çok iyi reji verdiniz bana. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ya ben biraz böyle şeylerde en iyisi olması lazım. Yani biraz obsesifliğim var sette oyunlarımla ilgili. Orada Ozan Hocam sağ olsun beni çok iyi lead etti. Yani teşekkür ederim.
Ya şöyle bir şey aslında. Şükrü'nün karakteri birinci bölümle 8. bölüm, pardon 10. bölüm, biz 10 bölüm yapıyoruz. 10. bölüm arasında yani yavaş yavaş evrimini göreceksiniz ama tahmin ettiğinizden başka bir şey evrilecek. Öyle Aslına mi? bakarsanız evet. Ya o yüzden şu anda tahmin ettiğiniz şey doğru olmayabilir. Aslında siz bir şeyi tahmin ettirmeye çalışıyorsunuz ama aslında tahminimizin de doğru olmasını istemiyorsunuz. Aynen öyle. Evet, şüphe. Evet. şüpheler Yani bir şey var ama ne var orada artık Evet. sizin şu an için yaratıcılığınıza bırakalım. Evet. Ama evet güzel de oynaması çok güzeldi. Üf çok güzeldi hatta gerçekten. şu 10. bölümdeki sahneleri düşündüm de çok keyifliydi yani. Biraz zorlayıcıydı ama güzeldi yani. Esra senin karakterin de böyle çok ciddi ya. Ondan Mecbur kalmış çünkü yani. Hani boşuna bu kadar ciddi olmaz kimse bence. Evet, biraz öyle. Ama hatta ben şöyle, şimdi seni tanımadan önce ya acaba öyle bir karakter mi diye düşündüm. Çünkü hani o kadar şey duruyorsun ki böyle ciddi. Teşekkür ederim. Hani böyle çok gülmeyen ama tabii o dizinin içerisinde öyle bir rol gerektirdiği için tabii ki hani orada iyi oynuyorsun. Ama şimdi tanıyorum gayet böyle cıvıl cıvıl güler yüzlü konuşkan ve sette de aynı şekilde bir Esra varmış karşımızda. Nevra'nın başka şansı yok çünkü. Yani o her zaman ailesinden, babasından başarısız olduğunu duymuş bir kadın. Bir şeyleri tek başına başarmak istiyor ve bunun için de kendimize yüklediğimiz, bu gerçek hayatta da öyle. Hani bazı personeller vardır ya, Nevra'nın da bazı böyle koruma mekanizmaları var. İşini her şeyden önce, ya işine karşı her şeyden daha özenli davranmaya çalışıyor. Bir şeyleri tek başına başarmak istiyor. Hayatını yeniden düzene sokmak istiyor. Onun için de biraz tabii böyle bir ciddiyet ve sertlik var. Çünkü tek başına genç bir kadın. Aslında ve evet, sorumluluk tek fazla başına değil. kolay Sinan her Ya zaman evet, onun Sinan da yanında. var. Ama tabii ondan yana bazı böyle birkaç bir şey yaşayacak bu sezon ve o da onu kendisine getirecek. Yani değişik bir sezon bizi bekliyor. Sinan neler yaşatacaksın? Bu sezon sen püsküllü belasın aslında biraz. Evet. Değil mi? Püsküllü bela. Ya bence tabii yani bela biraz başına örülüyor adamın. Yani adam kendini beladan kurtaramıyor. Kurtaramıyor. Problem bu yani. Adam yani ne kadar huzurlu, yalnız, her şeyden uzak bir hayat sürmek istese de Kimseye bulaşmak yani istemese de. bir türlü kurtulamıyor da. Ya öyle bir geçmişi var ki karakterin. Sürekli dediğim gibi yani önlerine engel çıkarıp duruyorlar yani. Kavuşamayan aşıklar oldu. Evet. bir şekilde. Yani bir sorun çözmeye çalışırken yeni bir problemle karşılaşıyoruz. Ve bu çok güzel bir şey bu arada, yani bizim için çok iyi bir şey. Bizim Yani. yani 3, 4, 5 sezon istememizin altındaki sebep de bu. Çünkü malzememiz oluyor yani ve hocamızın dediği gibi sette de biz birçok şey ekliyoruz, çıkarıyoruz, oynuyoruz yani hamur gibi oynuyoruz gerçekten. O yüzden evet, sürekli bir bela, yeni bir problem. Evet ama bu sezon oldukça böyle güçlü bir çarpışmaya sahne olacak yani. Ciddi bir rekabet ortamı ve İlk gerçekten. sezondan farkı ne olacak? İlk sezondan çok daha ciddi bir dediği gibi çarpışma ortamı. Yani bu sene rakipler çok daha Güçlü tehditler var ortada bu sene. Mesele olarak da oldukça ilgi çekici ve herkesi ciddi bir baskıya Aynen. maruz Evet. bırakan bir durum söz konusu Geçen yani. sezon sanırım bizim korkularımız daha soyuttu. Bu sene dokunuyoruz hepsine. Yani benim sorduğum soruların cevabı tam net alamasam da karşımızda duruyorlar. Yani evet. Geçen sene biraz daha soyuttu sanırım her şey. Bu sene çok daha somut. Tam karşımızda çok canlı bir şekilde duruyor ve çözmemiz lazım. Daha taşlar yerine oturuyor galiba sezon. Evet. Taşlar hem dağılıyor hem yerine oturuyor evet. aslında. Yani oturacak çok ciddi rakipler hem aşk hayatlarında hem de iş hayatlarında hem özel hayatlarında bir sürü şeyler rakiple mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bir de Yunus Ozan Korkut'la çalışmak nasıl sormak istiyorum. Çünkü Muhteşem. genelde Muhteşem. izlediğim yani çok heyecanlı gidiyor sizin diziler. Ben hep arkasını merak ediyorum ve hani çok beğeniyorum ve severek de izliyorum bu arada. O yüzden ekibe de sormak istiyorum. Çünkü siz de çok güzel anlattınız bir taraftan. Kötü bir şey gelmeyeceğine eminim
O yüzden. Ben şöyle başlayayım. Benim hocadan öğrendiğim, kendim de yapmaya çalışıyordum ama hocadan evet ben de böyle yapıyorum. Böyle yapmalıyız dediği anda böyle bir aydınlanma gelmişti. Şöyle yapıyor Yunus Ozan Hoca. Her sahnede bir kırılma noktası belirliyor. Mutlaka her sahnede var o. Yani başladığı ve bittiği şekil aynı olmamalı. İşte sizin bahsettiğiniz çok merak ediyoruz, ne olacak acaba dediğiniz şeyi aslında öyle sağlıyoruz. Yani karakterin sahne içinde mutlaka bir değişimi, bir kırılma noktası oluyor. Onu çok sık yapıyoruz biz sette. Ve ben çok memnunum. Bu benim oyunculuğumu da çok besleyen bir şey. Onun dışında onunla çalışmak zaten çok keyifli yani, çok güzel. Çok mutluyuz biz. Ne güzel. Evet, bir de Sızlanmak ikna isteyen- etmek üzerine değil mi? Bir de Evet. ikna etmek üzerine bir acısı var Ozan'ın. Yani sen ikna olmadığın zaman Evet. gerekirse her şeyi değiştirmeye, değil mi? Yani evet, ikna olmadığımız şeyi yapmıyoruz. Çünkü şey gibi, ya genel eskiden bir kural vardı. Yönetmen ne derse o gibi bir hikaye vardı ama bence artık ya da başrol ne isterse onu yapar da çok şey değil. Biz filme hizmet etmek istiyoruz. Filme hizmet etmek istediğimiz için bir problem varsa oturup konuşuyoruz. Benim ikna olmadığım yerlerde onlar beni ikna ediyorlar. Evet. Onların ikna olmadığı yerlerde ben ikna ediyorum ve de başka bir çözüm buluyoruz. Yani şey gibi oldu mesela, birkaç tane sahnede ya ben ikna olmadım sahneye diyorum Esra'yla. Yani mekinsel olarak. Hocam ben şimdi buna çok inanarak Hocam ben size şimdi Yapacağım bir şey göstereyim falan. hocam. Bir oynayayım. falan Olacak diye. gibi. Sonra ekranda görünce de evet yani ben sadece o anda belki o duyguyu da çok doğru şey yapamam. Şimdi size cevap diyorum, evet Esra ben inandım bu hikayeye falan oldu. Ya ben genelde böyle çalışıyorum. Çalışma arkadaşlarım da şu anda öyleler. O yüzden biz inanın çok iyi geçti aslında. Ya maşallah değil Çok mi? iyi yani. Güzel evet. Bittiği için artık maşallahlıkmışım. Çektik bitti. Yine çekeriz hocam. Yine çekelim. Üçüncü sezon artık 4. sezonuna kadar olursa. Ya Yunus Ozan Hoca aynı zamanda kalemi de olan bir yönetmen olduğu için Çok büyük hani bir şans evet. bu evet çok büyük bir şans ve otomatik olarak oyuncuya dramaturjik olarak daha derin bir yerden yaklaşıyor ve bu size çok güven veriyor. Ve hani her şeyi konuşabiliyorsunuz, teslim olabiliyorsunuz. Bir de şöyle yapalım mı dediği yerde hiç sorgulamıyorsunuz. Evet yapıyorsunuz. Yani bu çok büyük bir konfor. Teslim olmak önemli bir şey. Ama bir taraftan da iletişim halinde olup hani bir fikir birliğine Tabii ki. varmak Tabii da, ki, ikna tabii ki zaten. olmak da. Organik bir şey çünkü aslında yaptığımız şey. Yani hikayenin gidiş noktasıyla alakalı mutlaka diyoruz ki bak bunu böyle yaparsak böyle olur. Bunu yapalım. Çünkü gelecekte bunlar olacak. Şöyle bunlar çok önemli. Bir de eskiden hani yönetmen deyince böyle korkulan bir şeymiş gibi hani eli maşalı bir hoca gibi kabul edilirdi ama artık o da değişiyor galiba değil mi? Setlerde daha böyle genç, daha konuşabileceğiniz yönetmenler oluyor. Bence yeni nesil ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor musunuz? Yani sette oyunculardan yani yeni yetişen insanlar, kendimizi de bunun içine katıyorum. Hani 10 küsür yıldır çalışıyor olsak da bence herkes ne yapması gerektiğini biliyorsa orada bir problem olmuyor zaten. Herhangi bir saygı, herhangi bir sınır aşılması gibi bir şey hiçbir zaman yaşamadık. Tecrübe tabii çok yüksek artık bizde herhalde diye düşünüyorum. Ya dünyanın şeyi değişiyor. Sen daha iyi bilirsin. Şimdi eskiden basketbolda böyle çok Jordan ve Kobe gibi biraz daha sert liderler vardı. Şimdi Jokic gibi, Lakers'a giden bizim sabah Doncic gibi biraz daha eğlenen, biraz daha paylaşan falan şeyler çıkıyor. Yani yaptığım mesleğin korkutucu taraflarından ziyade biraz daha tadını çıkardım. Daha iyi vakit geçirdiğin versiyonlar ortaya çıkmaya başladı. İletişimde de öyle. İşte bahsettiğimiz konu bu. Yani bence başarıya ulaşmak için illa korkutucu unsurları üretmeye gerek yok yani. Oldukça anlaşılabilir, zeki insanların, işinde insanların bir araya gelmesi zaten oldukça yeterli bir faktör. Evet. Bir de iş İnsanlar da yapıyoruz aralarında yani. iletişim Evet. kuruyorlarsa zaten neden iyi bir şey çıkarmışsınlar ortaya. Hem o biraz old school bir tavır Evet. vardı bence. Artık yani dünya... Bence motive edici de değil yani Evet, bu değil arada. artık. Ben hiç hani öyle çalıştığım yönetmenler tabii ki oldu. İnanın hiç motive edici değil. Aksine insanı hani Evet, tam tersi. çok daha Aşağı çekiyor. Çünkü kim ondan hoşlanabilir ki yani? Hani hiç insanın yapısına bence tamamen aykırı. Yani mutlu olmak, sevmek ve neşeli olmak varken neden o tarafı seçelim? Dediğin gibi çok old school'lar. Bir de bir iş için biz buradayız sonuçta. Önemli olan işin başarılı olması. Burada egoların Evet. kazanması değil. Değil, aynen. Aynen.
Projeye hizmet etmek. Elif, evet. Elif uzun yıllar yurt dışında. Ben yurt dışına Evet, geldim zaten, evet. bence duyuluyor, anlaşılıyor. Yani O yüzden Türkçesi biraz biraz zorlanıyorum. şey değil. Zorlanabiliyorum yani. Nasıl dersiniz Yani hocam? yabancı aslında yani. Evet, Nasıl? evet, Yani evet. yabancı diyebiliriz. Ama o kadar anlaşılmıyor. Hiç anlaşılmıyor Artık hatta. pek anlaşılmıyor galiba. Hiç Çok anlaşılmıyor. çalıştım üzerine. Çok büyük bir gelişim sergiledi. Ozan Elif şeyin Hoca üzerinde. çok destek oldu bana sette, inanılmaz bir şekilde ve oyunculuğuma o kadar şeyler kattı ki yani her sahneden önce bir sahnenin üzerinden geçtik, zaten bize tamamen ne istediğini, ne gördüğünü anlattı. Yani hep destek oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten. Ben teşekkür ederim Elif'ciğim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür Bu ederiz. keyifli sohbet için. Hayırlı olsun tekrar Sağ olun. ikinci sezon. Yolunuz da açık olsun. 3'ler, 4'ler, 5'ler olsun. Neticede Amin. çok güzel bir ekip var. Enerjisi çok yüksek bir ekip var. Daha nice de birlikte işleriniz olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Biz ederiz. teşekkür Sağ ederiz. olun. Çok sağ olun. Teşekkür Sağ ederiz. olun. Evet, bu güzel röportajı izlediniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere.